çevreme bakındığımda herkesin farklı yaraları var. Evet, getirdiğimiz, belki doğuştan getirdiğimiz yaraları yaşadığımız bir olayla fark ediyoruz. Benim için buydu. Kimlik zannettiğim sahte kimliğimi kaybetmekti aslında benim yaram. Merhabalar. Merhabalar. Ebru Şener'le birlikteyiz. Evet, ben Ebru. İlk defa bir arkadaşımla röportaj yapıyorum. Ebru, bize kısaca kendini tanıtır mısın? Sorulardır aslında içimizdeki özü ortaya çıkartan. Ben hep buna inanıyorum ve yıllarca doğduğum andan itibaren Ebru'nun kim olduğuyla ilgili tek bir kimliğim vardı. Babamın bana verdiği soyadla ve okul hayatımın ve deneyimlerimin ortaya koyduğu mesleğimdi benim kimliğim. Ebru Şener nedir? İstatistik mezunudur. Ebru Şener ne yapar? İşte falanca şirkette falanca mesleği icra eder gibi bir kimliğim vardı. Gerçek zannettiğim bu kimliğimle hayatımı sürdürürken bir gün o kimlik elimden alındı. Elimden alındığında ben kendimi kimliksiz hissettim. Neyi icra ettiğini ve ortaya ne koyduğunu, hayata ne kattığını bilememek. Ve karşıma çeşitli kapılar açılmaya başladı. Ebru'nun kimliğini ararken. Sonradan fark ettim, öğrendim. Çok direndiğim noktalar da oldu. Kişinin kendi özü varmış. Kendi özüyle kavuşması için bir yolculuk varmış. Ve ben bu yolculuğa başladım. Yaklaşık bir 10 yıl önce başladığım bu yolculukta bugün biliyorum Ebru'nun kim olduğunu. Ve şunu söylüyorum hep, insanlar bu yola bir iyileşme ve kendini tanıma isteğiyle başlıyor. Önce yaralandım. Sonra kimliğimi kaybettiğimi fark ettim. Yani o yaralanma dediğin işten çıkarılmanla başlayan bir Evet, yaralanma bir mı? yara benim için buydu. Sonra çevreme bakındığımda herkesin farklı yaraları var. Evet, getirdiğimiz, belki doğuştan getirdiğimiz yaraları yaşadığımız bir olayla fark ediyoruz. Benim için buydu. Kimlik zannettiğim sahte kimliğimi kaybetmekti aslında benim yaram. Çünkü özüme gitmem ve kendimi bulmam, tanımam gereken bir yolculuğa çıkmam gerekiyordu. Yaşamımın o döneminde. Hayatıma o dönem meditasyon girdi. Zannederdik ki meditasyonu sadece işte uzak doğuda bilge rahipler ya da işte manastırda yapılan bir şeydi meditasyon. Çok garip geliyordu. İlk zamanlar gidip bir spiritüel koçtan destek almıştım. Meditasyon yaptırdığı zamanlar kızardım. Ya ne kadar anlamsız bir şey. Ben dertlerimi anlatmaya geliyorum. Niçin meditasyon yapıyoruz? Zaman öldürüyorum zannederdim. O ilk yıllarda kesinlikle böyle bir kaçtığım ya da böyle zorunluluk gibi yaptığım bir şeydi. Ne olduğunu hissederek yapmıyordum. Ama sonrasında fark ettim. Ve sonrasında zihindeki o kargaşanın kaybolmasıyla beraber o gerçeği, o inen bilgiyi hissettiğimi ve bununla ortaya koyduklarımın ne kadar kıymetli ve özel olduğunu. Evet, bu benim kimliğime olan yolculuğumdu ve ortaya çıkan sonuçta ne buldun Ebru Evet, ne buldun dersen, Ebru? kendimi buldum. Kimliksizliğimin ortasında kendi iç yaratıcı gücümü buldum. Özden gelen yeteneğimi buldum. Evet, ben yıllardır hep böyle bir veri analizi yapan, veriye dayalı, verileri okuyan bir insanken insan bedeni ve duygularını okuma yeteneğim gelişti. Çok güçlü bir yaratım yeteneğim vardı yalnız. Hep böyle derler ya, Secret kitabıyla moda oldu, hayal et, düşün, olsun. Yani bu bende böyle doğal halinde olan bir şey. Çocukken böyle gittiğim bir fabrikada büyüyünce burada çalışacağım deyip 11 sene çalıştım. Hatta beraber aynı yerde çalıştık seninle. Öyle mi demiştin sen çocukken? Evet, ortaokuldaydım. O şirketin İK müdürü tanıdığımızdı. Beni oraya götürmüştü. Ve bakmıştım böyle oralarda etrafa. Çok değişik gelmişti fabrika ortamı. Ve dedim ki büyüyünce burada çalışmak istiyorum ben. Ortaokuldaydım. Başka ne gibi kafanda oluşturduklarını hayatında gerçekleştirdin? Bunlar benim farkında olmadan olanlar. Yıllar sonra yine son çalıştığım şirketi de bir kağıda yazmışım. Ve yazdığımın farkında bile değilim. Bunlar böyle sonradan, yani bir şey yazıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Sonradan ben buluyorum. Bu gerçekten olmuş deyip böyle çok şaşırdığım anlar oldu. Ama artık o yaratım daha güçlü ve hızlı. Tezahür daha hızlı oluyor. Yani bir dış sesleri susturup kendimize döndüğümüz zaman evet farkındalığımız gelişiyor. Bir olay oluyor ve olaya bakış açımız değişiyor. Daha yüksek bilinçten bakabiliyorsun. Olan olduğu gibi kabul ediyorsun.
bir kere bu yetenek gelişiyor ve bu geliştirilebilir bir yetenek. Bunu gördüm ben. Kendimi yani 3 sene değil belki 3-4 sene önce bıraktığım Ebru'yla şu anki aradaki mesafeye baktığımda bakış açım ve dünyaya sunduklarım çok daha farklı. Çünkü ben değişiyorum. Evet, benim sayısız deneyimim ve dönüştürdüğüm kısımlar var. Ve artık bunu açma ve paylaşma dönemim geldi. Başladın mı o döneme yoksa şu an tam bir eşikte Tam misin? eşikteyim. Aslında tam o noktadayım. Zorlandığımız anlar oluyor. Herkesin oluyor. İşte o zorlandığımız anlara bakabilme kabiliyetini güçlendirmek. Bunun için kendimizi bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak hazırlamak aslında. Benim kendime de yaptığım bu. Nasıl yapıldığını da öğrettiğim bu. İnsanlara bu yönde mi yardımcı olacaksın bundan sonra Evet, olmayı bunları planlıyorsun? öğretmeyi planlıyorum. Nasıl kendilerini bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlendirebileceklerini öğretmek. O an ne akıyorsa, ne oluyorsa, o kişinin ihtiyacı neyse. Evet, bu bir enerji temizliği ise enerji. Evet, bu bir bilinçaltı temizliği ise bilinçaltı. Bu bir konuşmaksa sohbet. Bu beraber bir yürüyüş yapmaksa yürüyüş yapmak. Bu böyle bir şey. Ama ağırlıklı meditasyon öğretiyorum. Mindful yaşamayı öğretiyorum. Daha farkında, bilinçli ve şefkat hislerini nasıl geliştirebileceklerini öğretiyorum. Yargıladığımız ve yargılandığımız, şikayet ettiğimiz zaman bir döngünün içinden çıkamıyoruz. Şefkat hislerini ve o yargılama kısmını bıraktığımız zaman hayatta bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Evet, bir bilinçaltı gerçeğimiz var. 0-6 yaş arasında özellikle bilinçaltımıza attığımız tohumlar bugünümüzü şekillendiriyor. Farkındalığımız geliştikçe bunlar zaten açığa çıkıyor. Evet. Yani şunu demiyorum, gelin işte hemen sizin bilinçaltı kalıbınızı değiştirelim, yarın hop bunca sene yaşadığın her şey çözülsün, yola devam et. Bu değil, bu da olabilir. Bu imkansız değil. Ama önce bir fark et. Bir fark et, bir onunla yaşa. İçindeki acıya bir bakabil. Sevdiğin ve sevmediğin yönlerini soracağım kendinle ilgili. Yani en sevmediğim tarafım çok sorguluyorum. O yüzden de dirençli hareket ediyorum. Spiritüellik ne? Benim için bilgelik. Bilgelik derken bir olaya, bir duruma daha farklı boyuttan, daha üst seviyeden, daha üst bilinçten bakabilmek. Bakarken o durumu yargılamamak. Daha açık bir zihinle bakabilmek. Bu noktaya gelebilmek için ben eğittim kendimi ve bunu yansıtabilmek istiyorum. Fakat bunu gelene kadar da çok direndiğim, kendimi sabote ettiğim, çok sorguladığım noktalar oldu. İşte bir Theta Healing ile tanıştım ben ilk bilinçaltı çalışmalarıyla ilgili. Aldım eğitimi. Aldıktan sonra uyguladığım an evet bir şeyler hep değişti. Çok kolay dönüşüyordu. Şaşırttı beni. Nasıl olur bu kadar hızlı değişir? Bu kadar kolay olmaması lazım diye sorgulama dönemim başladı. Sonra? Gittim bir EEG cihazı aldım. Ve o EEG cihazını kendime takarak zihnim hakikaten oradayken teta'ya çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu test ettim. Evet, gerçekten oluyor. Gerçekten oluyor. Bu derece her şeye bir veri arayarak kanıt aradım. Bir şekilde de kanıtladın Evet. o zaman. Evet. Bu kanıtladığım anlar elbette oldu. Ama her şey bu kadar kolay Basit kanıtlanamıyor. kanıtlanmıyor. Bazı şeyler var. Evet, teslimiyet. Yani o inancı bırakabilme. Ve meditasyon ya da zihinsel olarak, ruhsal olarak bıraktığın bir şeyi eyleme de dönüştürmen gerekiyor. Mesela kilo ile ilgili aksiyon alman gerekiyor. Bilinçaltı kalıplarını istediğin kadar temizle. Sonra bir eylemsel harekete geçmen gerekiyor. O eylemsel hareketi gerçekleştirmediğin zaman zaten tezahür tam olarak olmuyor. Evet. O da aslında bir sır gibi bir şey yani. Yani hem çok basit bir nokta. Yani eyleme geçmezsen, sadece oturup düşünürsen olmuyor. Evet, bir şeye niyet edeceksin, ona inanacaksın. Bununla ilgili olan korkularınla yüzleşip onları bir şekilde arındırmanın yöntemlerini bulacaksın. Sonrasında onunla ilgili hedeflerini belirleyip eyleme geçmen gerekiyor. Kapıları çalacaksın yani. Evet, ben o eylem kısmında çok zayıf kalmıştım mesela. Yani koçluk eğitimleri orada beni destekledi. Biraz daha böyle eyleme yönelik hareketleri yapmaya başladım. O tarafım da dengeledi.
Yaşamında her istediğini yapabildin mi? İsteyip yapamadığın şeyler var mı? Var. Yani çok uzun yıllardır çalıştığım için çok istediğim kadar seyahat edemedim. Seyahat etmek çok daha özgür şekilde. Bu mümkün. Bu mümkün. Tatil ve eğlence amacıyla seyahat etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra Evet, inşallah. göreceğiz. Peki geriye dönüp baktığında yaşamdan neler öğrendin? Herkesin kendi özü olduğunu ve bu öze ulaşmak için de çaba sarf etmek gerektiğini, kendi karanlığına, gölge taraflarına yüzleşmenin ne kadar acı olduğunu, ama bu acıyı hafifletmenin de bir takım yolları ve yöntemleri olduğunu. Bir yıldır yaklaşık mindfulness koçluk eğitimleri alıyorum. Bir meditasyon öğretiyoruz kişilere ve bununla ilgili de koçluk seansları yapıyorum. Ve kişilerle çalıştığım zaman görüyorum ki bugün benim için çok kolay olan bir deneyim. Yani ne bileyim, bir meditasyonda sessizce durabilmek bugün benim için çok kolay. Ya da bir insana, benim canımı çok acıtan bir insana şefkat hissi duymak benim için bugün çok kolay. Ama karşıma çıkan bir insan şunu diyebiliyor bana. Ona diyorum ki mesela metroda giderken hiç tanımadığım bir insana içinden şunu diyebilir misin? Bugün iyi ol. Diyemem diyor. Yani bırakın kendi acınla yüzleşmeyi, hiç tanımadığımız bir insana iyi olması için iyi dileklerde bulunamıyoruz. O meditasyonda durup yani bir derin dalış dediğimiz bir sessizleşip şöyle orta bölgene, midene neler oluyor? Bir nefesini oraya odaklandırdığında bir bak bakalım iç hava durumun nasıl dediğim an kitlenip kalan insanlar var. Bakamıyorlar. En çok orada toplanıyor değil mi? Evet. İlk Evet. orada hissediyoruz Merkez. galiba. Bu bölge. Negatif enerjiyi. Evet, genelde burada. Beden kayıt tutuyor. Bedeni çok yok sayıyoruz. Minnacık bir sır versene bize. Mesela orada hani karnımız şişti diyoruz ya. Hani niye şişer? Hani bir şey, ay şiştim, çok sıkıldım. O an aldığın ne yapacağız bir o anda? nefes alacaksın. En kolayı, en güzeli. Hemen bir gözlerini kapayıp sadece sayarak nefese odaklanmak. Bu bile yeterli. Çünkü saydığın zaman, nefesi saydığın zaman düşünceden uzaklaşıyorsun. Anda oluyorsun. Evet, daha ana getiriyor. Ya hep geçmişteyiz, zihin sürekli, ya da gelecek kaygısı ve endişesindeyiz. Ama aslında şu an var. Herhangi bir şey yaşadığımızda bir içine hop saplandı diyelim ya da kalbine bir şey saplandı. Şöyle bir durup nefes alıp bir nefesi sayarak odaklandığında düşüncen değişiyor zaten. O an başka bir şey geliyor. Odak noktanı değiştiriyorsun. Odak noktanı belki. değiştiriyorsun. Evet. Bizimle bir anını paylaşır mısın? İyi kötü bilmem. Onu sen söyleyeceksin. Belki ilk bu işlere nasıl başladığımı paylaşayım. Evet. Öyle bir anı memnuniyetle. 2010'da çalıştığım şirketten işten çıkarılmıştım ve yaklaşık 4 sene kadar ben iş bulamadım. Bu arada tabii çalışmalar yapıyorum. Yani çalışmalar derken hep olumlama yapıyordum. Olumlamaları öğrenmiştim. Sonra bir gün bir iş teklifi aldım. Bir arkadaşım da bana demişti ki seninle bir workshop'a katılalım mı? Ne workshop'u bilmiyorum dedi. Ne kadar sürüyormuş? 2 saat dedi. Sonra ben de o güne bir iş teklifi almışım. İşe başlayacağım. Dedim gelemem. Ayın 15'inde ben işe başlıyorum. Fakat firma beni aradı. Dedi ki çarşamba 2 gün sonra başlar mısın? Benim de o günüm boşa çıktı. İyi dedim. Gidelim. Benim ne olduğunu, kimin verdiğini, nerede olduğunu bilmediğim şey aslında bir enerji şifa sistemiymiş. Ve benim bütün bu şifa yolculuğum, kendimi bulma yolculuğum o gün başladı orada. Ve çıktığımda dedim ki ben bir daha gelmem. Yani çok uzun bir yolculukmuş o. Bir daha gelmem dememe rağmen 2,5 sene gittim ve hala kullanıyorum. Sonrasındaki hediyeleri muhteşemdi zaten. İstanbul'dayız biz şu anda. Bu şehri seviyor musun? Çok seviyorum. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Başka bir şehirde yaşayamam mı diyorsun mesela? Yani yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Yani İstanbul'da mutlaka olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani bir vapura binmek, karşıya geçmek bile, gelip gitmek, yani o bile benim için büyük keyif. Çok seviyorum. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ebru olarak evet, kendimi tanıma yolculuğumda bir takım deneyimler edindim. Ve o deneyimlerimi paylaşmayı seçtim.
Bununla ilgili yürürken yolda çok fazla yardımcılarım oldu. Araçlarım var. İşte bilekliklerle çalışıyorum, kristallerin enerjisiyle. Bah terapi yapıyorum, çiçeklerin özüyle. Kartlarla çalışıyorum. Fototerapi tekniğini kullanarak koçluk çalışmaları yapıyorum. İnsanların kendilerini şifalandırmaları için dış kaynak bulmalarını tavsiye ediyorum. Ya benim için Nasıl? mesela benim için hiçbir şey bilmediğim zaman renkler ve kristallerdi. Yani kendimi en kötü hissettiğim zaman da işte renkli bir şey giyip renkli bir kolye takıp yani bu beni hayata bağlayan, tutunduran şeyler oldu. Benim için bunlardı. Ne bileyim kimisi dans ederek yapıyor, kimisi işte balık tutarak yapıyor, kimisi yemek yaparak yapıyor. Herkes için farklı. Evet. Ve bunu bulmaları, yani hayatta onları tutunduracak olan özlerini bulmaları ve kavuşmaları için kendilerine zaman tanımalarını ve alan açmalarını istiyorum. Ve bu önümüzdeki günlerin geleceğimiz için gerçekten çok önemli. Bu sistemin içinden, bu çarkın içinden çıkabilmek için her birey kendi özünü bulması gerekiyor. Ve bunu ortaya koyması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Namaste diye bitirebilir miyim Aytencığım? Evet, bitirebilirsin. Namaste.